Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size amigurumi civciv yapımını anlatacağım. Çok tatlı, çok şirin. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Hiç tereddüt etmeyin. İlk defa bir oyuncak yapacaksınız bile tavsiye ederim arkadaşlar. Kolaylıkla yapabilirsiniz. İp olarak arkadaşlar kadife ip kullanabilirsiniz ama benim elimde sarı kadife ipim yoktu. O yüzden şöyle Alize'nin Baby Best ipini 2 kat yaparak kullanacağım. Ama siz sarı kadife ip bulabilirseniz onunla da örerseniz daha güzel, daha orijinal durur diye düşünüyorum. Takipçim sipariş almıştı. O yüzden çok istedi yapmamı. Ben de yetiştirdim inşallah. O da beğenir. Siz de beğenirseniz beraber yapalım arkadaşlar. İp olarak dediğim gibi civciv sarısı zaten civciv olacağı için civciv sarısı ip. Elinizde yoksa yine böyle bu tür ipi ikiye katlayıp yapabilirsiniz. Gözü için arkadaşlar şöyle beyaz nako pırlanta ipim var, bunu kullanacağım göz beyazı için. Gözünün etrafını yeşil yapacağım. Yeşil yine nako pırlanta, bunların hepsi de arkadaşlar yeşil kullanacağım. Turuncuyu da gagası ve ayakları için kullanacağım. Siyah da gözünün siyahını örerken kullanacağım. Bir de bize elyaf lazım arkadaşlar. Elyaf kullanacağız. Oyuncağın içini doldurmak için şöyle göstereyim. Bu şekilde elyaf lazım. Böyle bu iplerden fazla gitmiyor. Sadece sarıdan ve turuncuyu en çok kullanacağız arkadaşlar. Bu beyaz ipleriniz, yani bunun marka yani nako pırlanta ipiniz yoksa lif ipi de kullanabilirsiniz. İnce olması lazım o yüzden. Evet, şöyle iplerimi kenara alayım. Başka bize ne lazım? Tığlarımı göstereyim arkadaşlar. Tığ olarak böyle ayakta dursun, sert olsun istiyorum. O yüzden ayaklarını örerken nako pırlantayla örerken 2 numara 1,75 milimetrelik tığla öreceğim. Biraz sıkı öreceğiz. Sonra şöyle ayağının üst kısmını sarı ipimizi ikiye katlayıp öreceğiz. Orası da sert olsun istiyorum. O yüzden 2,50 milimetrelik tığ kullanacağım. Kadife ipinizi ya da ipi ikiye katlayıp örecekseniz bu şekilde 4,50 milimetrelik 7,5 numara tığla öreceğim arkadaşlar. İğne, iplik, böyle dikmek için makas. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Kolay olacak inşallah. Hazırsanız ilk önce ayağından başlayacağız. Sonra gövdesini böyle sırayla öreceğiz inşallah. Biraz uğraştırıcı ama bir günde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle ipimi kenara alayım. Evet, ayak için turuncu ipimi aldım. Şöyle göstereyim, hatta şöyle şu şekilde yapacağız. Ben bir tekini ördüm. 3 tane parmak yapacağız. Sonra parmakları birleştireceğiz. Yukarıya doğru bacağını öreceğiz ve sarı ipimizle bu şekilde 4 sıra gideceğiz. Şöyle parmakların ben 2 tanesini hazırladım arkadaşlar. Aynı şekilde yapacağımız için bir tanesini sizinle birlikte yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sihirli halka yaparak başlayacağım. İpimi bu şekilde tutuyorum. Parmağımın etrafına sardığım oluşan halkayı sol elime alıyorum. Yuvanın içine girip şöyle bir zincir çekiyorum. Ve bu oluşan halkaya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1. Elimi hafif geniş tutuyorum ki halkamızı iyi kapatalım. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptıktan sonra ipimi çektiriyorum. Şöyle çektiriyorum iyice. Evet, bir sonraki sırada bağlayacağım. Hemen karşındaki ilk sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. Bu bir. Sıradakine geçiyorum. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir. Sıradakine bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir. Son sık iğneme de bir. Şöyle. Bir. İki tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 9 tane sık iğnemiz oldu. İlmeğimi genişlettim. Şöyle arkadan ipimi çektirip düğüm atacağım. Şöyle iyice çektirelim arkadaşlar. Kapatalım. Şöyle düğüm atıyorum.
Evet, şöyle fazlasını kesiyorum. Şöyle ipimiz fazlası burada kalsın, onu işaretleyici olarak kullanacağım. Hatta kullanmamıza bile gerek yok. Şöyle yine de koyalım arkadaşlar. Hemen buraya koyuyorum. Her birine bir batacağız. 9 tane sık iğnemize her birine bir batarak devam ediyoruz. Şöyle parmak şeklini veriyorum. Artırma, eksiltme yok. Toplamda 9 sıra olana kadar örelim. Evet, 9 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız? Birazdan size göstereceğim. Böyle her birine bir batarak daire şeklinde örelim arkadaşlar. Bir üst sıraya geçiş yok. Böyle sık iğne yaparak daire şeklinde örelim. Evet, 9 sıra ördüm. 9 sıra ördüğümü nasıl anlayacağım? Şöyle bakın, şöyle alt kısmından tutuyoruz. Başlangıç sıramız bu 6 sık iğne ile başlamıştık. Oradan itibaren sayıyorum bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra. Bu işaretlediğimiz yerden sonra da sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördük. Sola doğru da 6 sıra olacak, çünkü bu sıra 3. sıraya denk geliyor. Evet, dediğim gibi alttan itibaren sayarsınız. 9 sıra olacak. İşaretlediğimiz yerin üzerinde bitirdik. Burada içine biraz elyaf dolduralım arkadaşlar. Şöyle işaretleyicimi çıkartıyorum. Böyle içine birazcık elyaf dolduracağım. Aynısından 2 tane daha örersiniz arkadaşlar. Şöyle. Çok tıka basa doldurmayalım. Zaten ipimiz de sert. Hatta şunun arkasıyla yetiştirsem daha iyi olur. Şöyle. Yeterli diye düşünüyorum. Evet, diğerlerini de doldurdum ben. Dediğim gibi aynısından şöyle hafif bir tane daha koyayım. Aynısından dediğim gibi 2 tane daha örersiniz. Sonrasında bakın ördüm. İplerimi bir zincir çekip kestim. Aynısından üçüncüyü yaptım. Şöyle ilmeğimi, tığımı geçirdim. Birleştirme yapacağım. Şöyle ipimi bakın şu şekilde tutuyorum. Şöyle hem son battığım sık iğnenin dibine giriyorum. Şöyle ipimi de şu şekilde tutuyorum. İlmeği aldım. Bir sonraki sık iğneye de batıyorum bakın. Bir sonraki sık iğneye de batıyorum. İlmek alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. 3'ün içinden geçiyorum. Evet, 3'ün içinden geçtim ve sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane tek sık iğne yaptıktan sonra diğer parmağı aldım. Şöyle 3 tane yeterli sanırım. Şöyle yine ipimi bu şekilde tutuyorum. Son battığım sık iğnenin dibine batıyorum. İlmek alıyorum. Bir sonrakine de batıyorum. İlmek alıyorum. Ve üçünün içinden geçiyorum. Bu şekilde. Sık iğne yaparak ilerliyorum. Her birine bir batıyorum. Sayarsak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 'bakın hem 8.'ye battım. 8. son bu parmaktaki. Karşıda da bakın şurada battığıma batıyorum. İlmek alıyorum. Ve dolayıp
üçün içinden geçiyorum. Sonra sık iğne yaparak ilerliyorum. 1, orta parmağa geçmiş oldum. 2, 3, 4, son sık iğne. Girdim, ilmek aldım. Diğerini bakın, battığım yere, son battığım sık iğneye batıyorum. İlmek alıyorum, doluyorum, üçün içinden geçiyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Şöyle elyaf çıktı. Evet, 4 sık iğne yaptık. Burada dilerseniz işaretleyici koyalım. Şöyle aynısından bir tane daha yapacağımız için şöyle detaylı anlatayım. Sıradakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İkinci sıradayız. Birleştirme yaptık. O ilk sıramızda, şimdi ikinci sıradayız. Şimdi sıradaki sık iğnenin ön telini alıyorum. Bakın, eksiltme yapacağım. Bir sonrakinde ön telini alıyorum. İkisine batarak sık iğne yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1, 2, şöyle ortadakine geçtim. 3. Burada da bir tane eksiltme yapacağım. Şöyle bakın, ön teline batıyorum. Sıradakinin ilmek alıyorum. Ön teline batıyorum. Şöyle ilmek alıyorum. Bir sonraki sık iğnenin de ön teline batarak ilmek alıyorum. 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Ortadakinde de bir tane eksiltme yapmış olduk. Sık iğne yaparak ilerliyorum. 1, 2. Sıradakine girdim. Ön teline ilmek aldım. Bir sonrakinde ön teline girip ilmek alıyorum. İkisini, pardon, 3 ilmeği içinden geçiyorum. Burada da bir eksiltme yapmış oldum. 3 tane yukarıda eksiltme yaptık. Alt kısımda da 3 tane yapacağız. Sık iğne yaparak ilerliyorum. Sıradakine girdim. 1. Evet. Ve eksiltme yapıyorum. İkisini de ön teline aldım. Sık iğne yaptım. Her birine bir batarak ilerliyorum. 1, 2 sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapacağım. Evet, eksiltmemi yapıyorum. Sıradakinin ön telini aldım. Bir sonrakinde ön telini alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Evet. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Burada da bir eksiltme yapıyorum. Toplamda 6 tane eksiltme yapmış olduk. Evet, son sık iğneme batıp sık iğne yapıyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Şöyle ben sayayım arkadaşlar, kaç tane sık iğnem oldu. Evet, sanırım 19 tane sık iğne, tekrar sayacağım, özür dilerim. Şöyle bakın, işaretlediğim yerden itibaren sayıyorum. 1 sık iğne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane olmuş. Evet. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Şöyle sık iğne yaparak ilerliyorum. Her birine bir batıyorum. 1, sayalım arkadaşlar. 2, 3, 4, burada bir tane eksiltme yapacağım. 4 oldu. 4 tane yaptıktan sonra sıradakinin ön telini alıyorum. Bir sonrakinde ön telini alıp ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum. Ve 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Dördüncüye bakın, burası ayağın alt kısmı olacak. Şurası üst kısmı olacak. Sıradakine şöyle batıyorum.
ilmeği alıp ilmeğin içinden geçirdim ve çeviriyorum. Şöyle taban olacağı için git gel yapacağım arkadaşlar. Ve şöyle hemen bu ilk sık iğneye değil ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8.'ye batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçirip çeviriyorum. Ve ilk sık iğne değil ikinciye batıyorum. 1 2 3 tane yaptıktan sonra bir tane eksiltme yapacağım. Sıradakinin ön teline, bir sonrakinde ön teline batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle alamadım. Evet. Sonra pardon. 2 sık iğne yaptım. Evet, yoluma devam edeceğim. Şöyle bakın. Burada şöyle en son şuradaki sık iğneye batmışım. Ona batıyorum. İlmeği alıyorum. Bir sonrakine de batıp ilmeği alıyorum ve çekiyorum 3 ilmeği içinden. Her birine bir batarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 şöyle 7 tane yaptıktan sonra hem 8.'ye batıyorum, ilmek alıyorum. Bir de ilk şu tepedeki sık iğneye batıyorum, ilmek alıyorum ve üçün içinden geçiyorum. Evet, bu şekilde yaptık. Evet, sık iğne yaparak ilerliyorum. İşaretleyicimi aldım. Buraya yerleştiriyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Ben yine de bakayım. 4 5 tane yaptım. Burada şöyle kaydırma tekniği yapacağım. Burada bir tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. Ortada yapsak daha iyiydi ama. Şöyle batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Batıyorum. Bakın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 2 batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 batıyorum. Sıradakine ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 4 5 6 normal sık iğne yapıyorum. 7 normal sık iğne yaptım. 8. Evet, şöyle. Evet, sık iğnelerimi saydım. 13 tane sık iğnem var arkadaşlar. Şöyle burada hemen bir tane eksiltme yapıyorum. Ön teline batıyorum. 2 sık iğnenin. Şöyle işaretleyicimi almayı unuttum. İşaretleyicimi yukarıya alıyorum. Hemen 2 sık iğnenin de ön telini alarak sık iğne yapıyorum. Bir eksiltme yapmış oldum. 2 tane normal sık iğne. 1 2 bir tane daha eksiltme yapıyorum. 2 telini alarak sık iğne yaptım. Bir tane normal sık iğne şöyle nasıl yapacağım bakın. Burada kaydırma tekniği yapmışım. Bu kaydırma tekniklerine batarak sık iğne yapıyoruz ki
Bacağı yukarıya doğru ilerlesin. Şöyle. Bakın şu şekilde batıyorum. Her birine bir batıyorum. 2 tane eksiltme yaptık. Toplamda 11 tane sık iğnemiz kalması lazım. Evet, şöyle. Sonuncuya da battım. Tamamdır. Sırayı tamamladık. Burada biraz elyaf dolduralım arkadaşlar içine. Şöyle. Sert dursun. Biraz bu kısma çok doldurabilirsiniz. Evet, elyaflarımı doldurdum arkadaşlar. Şöyle şekli oldu. Burası alt kısmı, şurası ayağının üst kısmı olacak. Dediğim gibi 11 tane sık iğnem var. İşaretleyicimi çıkarmıyorum. Toplamda 12 sıra. Bakın, işaretleyiciden sonra 12 sıra olana kadar böyle düz bir şekilde örelim. Her birine bir batarak örüyorum. Bu arka kısmı bakın. Burası biraz şuraya göre kısa duruyorsa buraya çakma sık iğne yapabilirsiniz. 4 tanesini. Evet, bacağı için 12 sıra örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, toplamda 12 sıra ördüm. Şöyle ilk işaret koyduğumuz sıra birinci sıramızda, hatırlarsanız bu birinci sıraydı. Ondan sonrakileri sayıyorum. Onunla birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle karıştırırsanız ya da işaretleyiciniz yoksa şöyle hemen bu dip kısımdan başlayabilirsiniz saymaya. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu da 13, buradan itibaren örersek de 13. sıraya geçmiş olacağız. İçine biraz elyaf doldurdum arkadaşlar. Burada şöyle, evet, tığ olarak diğer tığımı alacaktım. Şöyle son ilmeği söktüm. Bakın şöyle, hatta beraber yapalım. Son sık iğneme giriyorum. İlmeği aldım bu şekilde. Sonra elime sarı ipimi alıyorum. Şöyle 2 kat yaptığım ipimi ya da dediğim gibi kadife ipinizle devam edebilirsiniz. Şöyle bu 2 ilmeği içinden geçtim. Şöyle turuncu ipimi kesiyorum. Aynısından bir tane daha örersiniz arkadaşlar. Turuncu ayaktan şöyle sıradakine bakın. Burada tığımı değiştireceğim. Şöyle göstereyim. 2,50 milimetrelik 4 numara tığla öreceğim. Kalın uçlu tığla. Sıradakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu ipleri de araya alacağım. Şöyle. Her birine bir batarak devam edelim. Evet, bu ipleri araya alıyorum şimdilik. Sıradakine girdi. Sık iğne yapıyorum. Evet, artık araya almayacağım çünkü keseceğim burada. Sıradakine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Her birine bir sık iğne yapıyoruz. Biraz genişleyecek. Zaten genişlemesini istiyoruz. İpimiz kalın olduğu için. Evet, sonuncuya battım. Son sık iğnemi yaptım. Evet, şu iplerimi birbirine bağlayayım arkadaşlar. Şöyle bağlayalım, yine de garanti olsun işimiz.
Şöyle bağlayıp içine ittireyim diyeceğim ama tamamdır. Evet, bir üst sıraya şöyle yeri belli arkadaşlar, buraya üst sıraya geçtiğimiz bakın turuncu görünüyor ya da işaretleyici de koyabiliriz. Şöyle işaretleyici alayım. Şu beyaz bir ip buldum. Artırma yapacağım bu sırada. Birinciye tek batıyorum. Şöyle. Bayağı da sıkı yapmışım. Birinciye tek. Sıradakine tek batıyorum. 2 tane tek, bir çift yapacağım. 2 tek battıktan sonra sıradakine bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. 2 tane tek, bir çift batacağım. Sıradakine tek batıyorum. Sıradakine tek. Sıradakine 2 tane yapıyorum. Bir, aynı yere 2. 2 tek, bir çift. Sıradakine tek. Sıradakine tek. Sıradakine bir, 2 batıyorum. 3 tane artırma yapmış olduk. 2 tek kaldı. Onları da örüyorum. 1, 2. Evet, 11 sık iğnemiz vardı. 14 tane oldu. İşaretleyicimi aldım. Buraya yerleştiriyorum. Her birine bir batıyoruz. 2 sırada bu şekilde devam edeceğiz. Her birine bir batarak. Daire şeklinde dönerek örüyorum. Evet, 2 sıra örelim. Toplamda 4 sıra olacak. Tamamlayıp döneceğim. Evet. 2 sıra daha ördüm. Toplamda 4 sıra oldu. Nasıl anlayacağız? Bakın şöyle. Şurada turuncu rengi ve sarı birbirine bakın yapışık duruyor. Sol tarafa doğru sayarsak 1, 2, 3, 4. Sağ taraftan da sayarsak bakın bu turuncunun üzerinden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Sonra bunu gövdeye dikeceğiz. Şöyle farklı ya da ince ip kullanacağım dikerken. Evet, içine biraz daha elyaf doldurup kenara alın arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın, aynısından 2 tane olmuş oldu. Böyle. Hatta buna biraz daha fazla elyaf doldurmuşum. Şuna da doldurmuşum. Aynı eşit oldu. Evet. Bacakları dediğim gibi 2 tane yaparsınız arkadaşlar. Tamamlayalım. Sonrasını ne yapacağız? Evet. Gövdeyi yapalım. Gövde için yine ipim 2 kat gördüğünüz gibi şöyle baş parmağımın etrafına sarıyorum. Sihirli halkayla başlayacağım. Şöyle tığ olarak da 7,5 numara 4,50 milimetrelik tığla öreceğim. Oluşturduğum halkanın içine girdim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Elimi biraz geniş tutuyorum. 6 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Halkamı biraz ipin ucunu çektirerek kapatıyorum. Şöyle ilk sık iğneme sık iğne yapıyorum. 1, her birine 2 batacağım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1, aynı yere 2, her birine çift batıyoruz. Sıradakine geçtim. 1, aynı yere 2, son sık iğneme 1, aynı yere ikinciyi yaptım. Toplamda 12 tane sık iğnem oldu. İlmeğimi genişlettim. Şöyle arkada ipimi çektirip düğüm atacağım. Şöyle iyice çektirelim arkadaşlar.
kapansın. Çektirip düğüm atıyorum. Evet. Fazlasını kesiyorum. Fazlasını işaretleyici olarak kullanacağız. O yüzden atmayalım. Şöyle bir telini ayırıyorum. Evet, işaretleyicimi aldım. İkinci sırayı tamamlamıştık. Buraya yerleştiriyorum. Bu sırada bir tek bir çift batacağım. Hemen ilk sık iğneme tek batıyorum. Sıradakine 1 2 batıyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir tane çift. 1 aynı yere 2. Bir tek. Sıradakine çift batıyorum. 1 aynı yere 2. Evet, bir tek bir çift batarak işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet, işaretlediğim yerin bir öncesindeyim. En son çift batıyorum. En son çift battıysam doğru gitmiştir modelimiz. İşaretleyicimi aldım. Bir üst sırayı yerleştiriyorum. Buradaki sık iğnenin önüne yerleştirdim. Bu sırada 2 tane tek, bir tane çift batacağım. Bir tek, ikinciye tek batıyorum. Sıradakine çift batıyorum. 1 2. 2 tane tek, 1, sıradakine tek, 2 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1 aynı yere 2. 2 tane tek, 1 2, sıradakine çift batıyorum. 1 aynı yere 2. Evet, 2 tek bir çift batarak sıranın sonuna işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son çift battım. İşaretleyicimi aldım, buraya yerleştiriyorum. Bu sırada 3 tane tek batalım. 1 2 3 tek, bir çift batıyorum. 1 aynı yere 2. 3 tane tek, 1 2 3. Bir tane çift batıyorum. 1 aynı yere 2. 3 tek, bir çift. Evet, 3 tek bir çift batarak sıranın sonuna işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet, 3 tek bir çift batarak sırayı tamamladım. En son çift battım. İşaretleyicimi aldım, buraya yerleştirdim. Bu sırada 4 tane tek, bir tane çift batalım. 1 2 3 4 tek, bir tane çift. Evet, bu sırada 4 tek bir çift devam edeceğiz. Bir üst sırada 5 tek bir çift, bir sırada 6 tek bir çift, bu şekilde ilerleyecek. Elinizin sıklığı, genişliği, ipinizin kalınlığı, inceliği önemli arkadaşlar. O şekilde 7 ya da 8 tek bir çift olana kadar devam edelim. Sonra size santim olarak vereceğim. Hem de kaç tek kaç çift olana kadar artırdığımı söyleyeceğim. Evet, devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 7 tek bir çift olana kadar ördüm. Şöyle işaretleyicimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Hatta şöyle santim olarak verecektim. Onu da vereyim arkadaşlar. Şöyle yeri düz bir şekilde serelim. Şöyle bakın, köşelerden bir köşeden bir köşeye 11,5-12 santime yakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Yeterli. Şimdi düz bir şekilde devam edeceğiz. Bundan sonra işaretleyicimi buraya yerleştirmiştim. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. 8 sıra ya da 9 sıra arkadaşlar. Bakacağız. Her birine bir batalım. İşaretleyicimizi koyduk, çıkartmayalım. Böyle her birine bir batarak 9 sıra ya da 8 sıra örelim. Ben kaç sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız? İşaretleyicimizi çıkarmayalım. Ben o şekilde size göstereceğim, kaç sıra ördüğümüzü sayacağız birlikte. Evet, sıralarımızı tamamlayalım. Her birine bir batarak böyle dönerek örelim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim.
Evet, 8 sıra ördüm arkadaşlar. Gözüme az geldi. O yüzden 10 sıraya tamamladım. 10 sıra düz bir şekilde devam ettim. 10 sıra ördüm, nasıl anlayacağım? Bakın, işaretleyiciyi buraya koymuştuk. Sola doğru sık iğne sıralarını sayıyorum. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüğümü buradan anlıyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde bakın, buraya işaretleyici koymuştum. Şöyle bu hizadan ilerliyorum. Şöyle bakın, buraya da batarsam bir üst sıraya geçmiş olacağım. Evet, dediğim gibi 10 sıra örersiniz. Şöyle ayaklara da şöyle bakın, bu şekilde denk geliyor. Boyutu ideal. Evet, eksiltme sırasına geçmiş olduk. Hemen buraya batıyorum ve işaretleyicimi alıp buraya yerleştiriyorum. 7 tane öreceğiz, bir tane eksiltme yapacağız. Sayalım, 7 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 7 ör, bir artır olana kadar artırmıştık. O yüzden 7 ör, bir eksilt sırasından başlıyoruz. Evet, 4, 5, 6, 7 tane ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltmeyi de yine ön tellerini alarak, iki sık iğnenin de ön telini alarak sık iğne yapıyorum. 7 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane tek battıktan sonra sıradaki sık iğnenin ön teline, bakın bu şekilde, bir sonrakinde ön telini alarak ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum. Burada da bir eksiltme yapmış oldum. Yine 7 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane örüp bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltme yine sıradaki sık iğnenin ön telini aldım. Bir sonrakinde ön telini alarak ikisine bir batıp sık iğne yapıyorum. 7 tek öreceğiz, bir eksiltme yapacağız. Bu şekilde sıranın sonuna, işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine sıranın sonunda en son eksiltme ile bitiriyorum. Diğerinde artırma yapmıştık, hatırlarsanız. Artırma yaparken eksiltmemi yaptım. İşaretleyicimi alıyorum, buraya yerleştiriyorum. Bu sefer 6 tane tek batıp bir tane eksiltme yapacağız. 6 tane batalım. 1, her birine bir batarak ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane battıktan sonra bir tane eksiltme yapıyorum. Sıradakinin ön telini, bir sonrakinin ön telini alıyorum. O şekilde ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum. 6 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek battım, bir tane eksiltme yapıyorum. Evet, sıranın sonuna, işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet, 6 ör bir eksilt sıramı da tamamladım. İşaretleyicimi alıyorum, buraya yerleştiriyorum. Bu sırada ne yapacağız? 5 tane öreceğiz, bir eksiltme yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Bir eksiltme yapıyorum. Evet. Bu sırada 5 ör bir eksiltme şeklinde devam edecek. Bir sonraki sırada 4 ör bir eksilt. Bir sonraki sırada 3 ör bir eksilt. 3 ör bir eksilte kadar gelelim. İçine elyaf dolduralım arkadaşlar. Sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Sonrasını göstereceğim. Evet, 3 ör bir eksilt sırasında tamamladım. İçine gördüğünüz gibi elyaf doldurdum arkadaşlar. Bu şekilde elyaflarımı doldurdum. Sonra zor olur, siz de doldurun. İşaretleyicimi aldım, buraya yerleştiriyorum. Şimdi 2 ör bir eksilt yapacağım. Şöyle 1, 2 tane örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Evet, 2 ör bir eksilt.
Sonra da bir ör bir eksilt yapalım. En sonunu göstereceğim. Evet, en son bir ör bir eksilt yaptığım işaretleyicimi artık çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi sırf eksiltme yapacağız. Kapanması için. Burası alt kısmı olacak. O yüzden bundan sonra elyaf doldurmuyorum. Sırf eksiltme yapıyorum. Eksiltmemi yaptım. Şimdi ikinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinciyi yaptım. Evet, altıncıyı yaptım. Bir tane daha yapacağım. Evet, tamamdır arkadaşlar. Bunu dikerek kapatabiliriz. Şöyle ipimi uzun bırakıyorum. Bacaklarını buraya dikeceğim, o yüzden. Şöyle biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle çekelim. Burayı iğne yardımıyla şöyle kapatırız. Sonra bacaklarını buraya dikeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu aşamayı da tamamladık. Şöyle bunları kenara alayım. Evet, şimdi kanadını yapalım arkadaşlar. Kanadı için şöyle bu şekilde 3 parça yapacağız. Kanat ucu olarak. Sonra 3 parçayı birleştireceğiz. Ben 2 tanesini yaptım. Bir tanesini de sizinle birlikte yapacağım. Aynı şekilde öreceğiz, o yüzden. İpim gördüğünüz gibi yine 2 kat. Tığ olarak da 7,5 numara 4,50 milimetrelik tığla öreceğim. Kadife iple örenler yine aynı şekilde tığ kullanabilir. Aynı şekilde örebilirler, sorun olmaz. Evet, şöyle sihirli halka yapacağım. Şöyle parmağımın etrafına sarıyorum. Sonra oluşan halkayı sol elime aldım. Halkanın içine giriyorum. Şöyle bir zincir çektim. 6 tane sık iğne yapalım. Elimizi biraz geniş tutalım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. İlmeğimi genişlettim. Şöyle bu şekilde halkamı çektiriyorum. Evet, iyice çektirip düğüm atıyorum. Evet, şöyle düğümü yanlış yerde attım sanırım. Bir daha düğüm atacağım arkadaşlar. Tamamdır. Evet, fazlasını kesiyorum. Evet. İlmeğimi tığımı geçirdim. Şöyle şeklini veriyorum. 6 tane sık iğnem var. Şöyle ilkine ilk iyice sıkılanmış. O yüzden şöyle başka tığla genişleteceğim. Evet. Sık iğne yapacağım. Her birine bir batıyorum. Şöyle bir, sıradakine batıyorum. 2, sıradakine battım. 3, sıradakine geçtim. 4, şöyle şeklinde verelim arkadaşlar. Bu şekilde olacak. 4, 5, sıradakine batıyorum. 6 sık iğne. Bir tane de fazladan batıyorum arkadaşlar. Sıradakine geçiyorum. 7. Evet, bu şekilde yapalım. Şöyle bir zincir çekelim. Şuradan ipimizi keselim arkadaşlar. Aynı parçadan 2 tane örün. Üçüncüyü de aynı şekilde örün ama ipinizi kesmeyin arkadaşlar. Ben tekrar zincirimi söküyorum. 3 tane yaptıktan sonra üçüncüde ipinizi kesmeyin. Şöyle birleştirelim şimdi. Şöyle bakın. İpimi şöyle tutuyorum. Son sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Hatta pardon.
Sonuncuya değil de şöyle ilk bunu battığım yere arkadaşlar. Bunu battığım yere batıyorum. Sonuncuyu battığım yere batıyorum. İpimi şöyle yürüteceğim. İlmeği aldım. Bir sonrakine de batıyorum. İlmeği alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. 3'ün içinden geçiyorum. Sıradakine sık iğne yapıyorum. 1. Sıradakine sık iğne yapıyorum. 2. Sıradakine sık iğne yapıyorum. 3. 3 sık iğne yaptıktan sonra 3. parçamı aldım. Yine şöyle tutuyorum. Son battığım sık iğnenin aynı yere bakın, dibine. Aynı yere batıyorum. İlmek alıyorum. Bir sonrakine de batıyorum. İlmek alıyorum. Şöyle dolayıp 3'ün içinden geçiyorum. Sık iğne yaparak ilerliyorum. 1, 2, 3, etrafını dönüyorum gördüğünüz gibi. 4, 5, şöyle. Şu diptekine batıyorum. İlmeği alıyorum. Karşıya bakın. Karşıya şuna geçiyorum. Ortadakine. Şu son battığım yere batıyorum. İlmeği alıyorum. 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Ve sık iğne yapıyorum. 1, sıradakine. Sıradakine geçiyorum. 2. Delik oluşmasın diye şimdi yine şuraya batıyorum. Bakın şu alt kısma ilmek alıyorum. Burada da karşıdakine batıyorum. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Ve sık iğne yaparak ilerliyorum. 1, 2, 3. Evet. Bir tur gitmiş olduk arkadaşlar. Hem ekledik, iki taraftan da ördük. Ben sayayım kaç tane sık iğnem oldu. Evet, geçiş yaparken 2 tane artırmamız olmuş. 20 tane sık iğnem var. Şöyle işaretleyeceğim, bakın ipimi aldım, buraya yerleştiriyorum. Sık iğne yaparak ilerliyorum. Şöyle 1, her birine bir batıyorum. 2, 3, 4 tane yaptım. Burada bir eksiltme yapacağım. Bakın, sıradakinin ön teline ve bir sonrakinde ön teline batıyorum. O şekilde batarak sık iğnemi yaptım. Burada bir eksiltme yapmış oldum. Ve yine sık iğne yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Bir tane eksiltme yapacağım. Sıradakinin ön telini alıyorum şöyle. Bir sonrakinde ön telini alıp ikisine batarak sık iğne yapıyorum. Ve sık iğne yaparak işaretlediğim yere kadar geliyorum. Evet, tamamdır. Evet, işaretimi aldım, buraya yerleştiriyorum ve sıradakine sık iğne yapıyorum. Düz devam edeceğiz arkadaşlar. Kaç sıra düz devam edeceğiz? Ben not almıştım, ona bakayım. Şöyle, hatta bakın bu şekilde öreceğiz. Notuma bakayım, döneceğim. Evet, bir sıra her birine bir sık iğne yaparak devam edelim. Artırma, eksiltme, hiçbir işlem yok. İşaretimize kadar örelim. Evet, bir sıra her birine bir battım. 18 sık iğnem var. Bu sırada eksiltme yapacağız. İşaretimi aldım, buraya yerleştiriyorum. 2 sık iğne yapalım. Her birine bir batıyorum. Sıradakine bir, sıradakine bir battım.
2 tane battıktan sonra bir eksiltme yapıyorum. İkisini de ön telini aldım ve ikisine bir batarak eksiltmemi yaptım. 2 tane tek batıyorum. 1 2 bir tane eksiltme yapıyorum. İkisini de ön teline alarak sık iğne yapıyoruz. İkinci eksiltmemi yaptım. 2 tane tek batıyorum. 1 2 bir tane eksiltme yapıyorum. Evet, bu sıradaki üçüncü eksiltmemi yaptım. 2 tane tek batıyorum. 1 2 bir tane eksiltme yapıyorum. Evet, ikisini de ön telini alarak eksiltmemi yaptım. Dördüncü eksiltmemizi yaptık ve 2 sık iğne yaptım tek batarak sırayı tamamladım. Toplamda 4 eksiltme yapmış olduk. İşaretleyicimi aldım, buraya yerleştiriyorum. Her birine bir batıyoruz. Şöyle 3 sıra, hiçbir işlem yok. Bu şekilde 3 sıra her birine bir batarak devam edelim. 14 sık iğnemiz kaldı. Evet, sırayı tamamlayalım. Sonra bir üst sıraya işaretleyicimizi alalım. İkinci sıramızı, düz sıramızı devam edelim. Sonra işaretleyicimizi bir üst sıraya alalım. Üçüncü sırayı tamamlayalım. Evet, 3 sıra düz bir şekilde devam ettim. Şöyle işaretleyicimi aldım, buraya yerleştirdim. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Bu sırada hemen eksiltme ile başlıyoruz. Bir eksiltme yapıyorum. 2 tane tek batıyorum. 1 sıradakine 2. Bir tane eksiltme yapıyorum. 2 tane tek batıyorum. 1 2 bir tane eksiltme, 1 2 tek bat. Evet, 2 sık iğnem kaldı. Onları da örüp sırayı tamamladım. Evet, işaretleyicimi alıp buraya yerleştiriyorum. Bu sıra her birine bir batarak devam edelim. Şöyle 11 sık iğnemiz kalması lazım. Hem de sayalım beraber. 1 2 3 4 5 6 2 tane yapacağımız için sayılar önemli. 7 8 9 10 ve 11. Evet. Sayılar. Şimdi bir ör bir eksit yapacağız. İşaretleyicimi aldım, buraya yerleştiriyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane ördüm. Evet. Karşında bir sık iğne kaldı. Şimdi artık yeterli. Sırf eksiltme yapacağız. İşaretleyicimizi almamıza gerek yok. Sırf eksiltme yapacağız. Şöyle beraber, ya da içine biraz elyaf koyalım arkadaşlar. Elyaf koymayı unuttum. Şöyle çok koymayacağım arkadaşlar. Biraz şöyle. Evet, dediğim gibi çok koymayacağım. Şöyle çok şiş puf durmasın. Şöyle buna da hafif koydum.
Koymaya da bilirsiniz. Evet, yeterli. Evet, dediğim gibi sırf eksiltme yapacağım. Şöyle işaretimi çekeyim. Beraber eksiltmelerimizi sayalım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Evet, bu 4. 4 tane eksiltme yaptık. Yeterli arkadaşlar. Evet, işaretleyicimi artık çıkartıyorum. Böyle. Evet, aynısından bir tane daha örersiniz. Kanadımızın ikisi de hazır. Ben diğerini de yaptığım için. Aynısından bir tane daha örün. Sonraki aşamaya geçelim. Şöyle son olarak şöyle bir zincir çekip ipinizi biraz uzun kesebilirsiniz dikmek için arkadaşlar. Şöyle. Hatta birini kısa birini uzun kesebilirsiniz. Evet. Bu aşamayı da tamamladık. Şöyle. Evet, şimdi gözünün beyazını yapalım arkadaşlar. Şöyle gözünün beyazını örelim. Ne yapacağım? Şöyle nako pırlanta ipim var arkadaşlar. Nako pırlanta ipimi. Dilerseniz lif ipiyle de yapabilirsiniz. Lif ipi daha ince biliyorsunuz. Nako pırlanta ipimi şöyle biliyorsunuz 3 katlı bu ip. Bir katını ayıracağım. 2 katıyla öreceğim arkadaşlar. O şekilde de örebilirsiniz. Hem daha sağlam olur. Şöyle ben ayırdım. Gördüğünüz gibi ince uçlu tığ kullanarak başlayacağım. Evet, şöyle 11 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane zincir çektim. İkinci zincire sık iğne yaparak başlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, her birine bir batarak ilerliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Son battığım yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bu ipini saklayacağım. Son battığım yere bir tane daha yaptım. İki tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi iki tane daha sık iğne yapacağım. 3, aynı yere dördüncü sık iğnemi yaptım. Köşeye dönmüş oldum. Zincirin öbür tarafına geçtik. Burada da her birine bir sık iğne yaparak ilerleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9. battığım yere aynı yere bir tane daha battım. 2 oldu. Aynı yere bir tane daha battım. 3 ve burada ilk 3, aynı yere bir tane daha batalım arkadaşlar. 4 olsun. İlk sık iğne değil de ikinci sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Evet, bir tanesini arada kaybetmiş olduk. Şöyle bir zincir, hemen aynı yere sık iğne yapıyorum. Ve her birini bir batarak devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. Köşede 4 tane batmıştık hatırlarsanız. Her birine çift batacağım. Birinciye 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçiyorum. 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1, aynı yere 2, sıradakine geçtim. 1, aynı yere 2. 4 tanesine, köşede 4 tanesine çift batmış oldum. Ve her birine bir batarak devam ediyorum.
Evet, diğer köşeye kadar ilerleyelim. Evet, şöyle 1 2 3 4. Burada da 4 tanesine çift batacağım. Sıradakine battım 1, aynı yere 2. Sıradakine battım 1, aynı yere 2. Sıradakine battım 1, aynı yere 2. Şöyle sonuncuya batıyorum 1, aynı yere 2. İlk yaptığım sık iğnenin, bu sıradaki ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Şöyle düzgün mü bakalım. Evet, gayet düzgün oluyor. Şöyle ipim terlendi. Bir zincir, aynı yere bir sık iğne yapıyorum ve her birine bir batarak devam ediyorum. Üçüncü sıradayız. İlk çift battığım sık iğneme doğru ilerliyorum. Saymaya gerek yok. Çift battığım sık iğneyi görünce, evet bakın, ilk çift battığım sık iğne, burada bir çift, aynı yere iki tane batıyorum, bir tek batıyorum. Sıradakine bir, iki batıyorum, sıradakine tek batıyorum. Sıradakine bir, aynı yere iki, sıradakine tek batıyorum. 4 tane çift olacaktı. Unuttum kaç tane battık. 1, 2, 3 tane çift batmışım. Şimdi son sık iğnede de çift batıyorum. Köşeyi dönmüş oluyorum. Ve her birine bir batarak diğer köşeye kadar, şöyle buradaki çift battığımız yere kadar ilerleyelim. Evet, ilk çift battığım sık iğnenin üzerine geldim. 1, aynı yere ikinciyi batıyorum. Sıradakine tek batıyorum. Sıradakine 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine tek, sıradakine 1, aynı yere 2. Sıradakine tek, şöyle sonuncuya 1, 2 batıyorum. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Evet, bu şekilde gözün beyazını tamamlamış olduk. Şöyle ipimizi uzun bırakıp keselim ki dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle aynısından bir tane daha örersiniz. Evet, şöyle. Evet, tamamdır. Şimdi siyahını yapalım. Evet, siyahın da bir tanesini ördüm arkadaşlar. Şöyle yine nako pırlanta ipim var. 2 katını kullanarak öreceğim. Şöyle bakın, katını çıkardım. Yine ince uçlu tığ kullanıyorum. 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Çakma sık iğne yapacağım. İkinci zincire batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım, doladım, tek seferde çekiyorum. Evet. Doladım. Bakın son zincirde zaten. Aynı yere bir tane çakma sık iğne daha yapıyorum. 2 oldu. Aynı yere üçüncüyü yapıyorum. Aynı yere dördüncüyü yapıyorum. Siyah görünmüyor ama tek tek tarif ediyorum arkadaşlar. Tığıma doladım. Zincirin öbür tarafına geçmiş olduk. Sıradaki zincirin öbür tarafına bir sık iğne. Sıradakine bir sık iğne. Aynı yere bir tane daha battım. 2 oldu. Aynı yere üçüncüyü battım. İlk yaptığım sık iğnem karşımda batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Burada diğerinde ipinizi kısa kesin arkadaşlar. Bunu da uzun bırakabilirsiniz. Şöyle uzun bırakıp kesiyorum.
Evet, şöyle son ilmeğin içinde bir zincir çekip ipimi geçirdim. Yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimde aynı nakı pırlanta, iki katı bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle şuradan başlıyorum, bakın. O ipi sabitlediğim yere sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yapıyoruz bu sefer. Hatta tek teline batalım arkadaşlar. Arka teline batarak sık iğne yapalım. Bir, her birine bir batarak ilerliyorum. 2, sıradakine battım. 3, sıradakine bir, burası köşe olduğu için aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Köşeyi döndük, her birine bir batıyorum. Bir, sıradakine 2, sıradakine üçüncüyü yaptım. Evet, bu köşeye geldik. Burada da çift atacağım. Sıradakine bir, aynı yere 2, sıradakine bir, aynı yere 2. Şöyle son başta battırmada, yani ilk battırmada bir tane batıp sırayı tamamlıyorum. Burada da şöyle ilmeğimi genişleteyim. Evet, şöyle hatta keseyim arkadaşlar. Şöyle biraz uzun bırakıp kesiyorum ki dikeyim. Evet, gözden de 2 tane yaparsınız böyle bu şekilde. Videoyu geri alın arkadaşlar, karıştırırsanız. Evet, bu da tamam. Şöyle. Evet, şimdi gagasını yapalım arkadaşlar. Gagası için turuncu ipimi aldım. Sihirli halka yapacağım. 3 tel ile yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle parmağımın etrafına sardım. Sol elimi alıyorum. Bir zincirle sabitledim. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Şöyle ortadaki ipimi çektiriyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine bir sık iğne yaptım. İlmeğimi genişlettim. Ortadaki ipimizi çektirip düğüm atalım arkadaşlar. Ortası kapansın. Fazlasını kesiyorum. Evet, şöyle tekrar son yaptığımı söküyorum arkadaşlar. Hatta sökmeye de gerek yok. Direkt örelim arkadaşlar. Hiçbir artırma yapmayacağız. Düz bir şekilde devam edeceğiz. Her birine bir batarak. Özür dilerim, ben diğeriyle karıştırmışım. Çift batacağız arkadaşlar. İkinci sırada her birine çift batacağız. O yüzden söktüm. 6 tane sık iğneden sonra sıradaki ilk sık iğneme, yani ilk yaptığım sık iğneme bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir, aynı yere 2. Sıradakine geçtim. Bir, aynı yere 2. Her birine çift batıyoruz. Sıradakine geçtim. Bir, aynı yere 2. Sıradakine geçtim. Bir, aynı yere 2. Sonuncuya batıyorum. Bir, aynı yere 2. Sayalım, 12 tane sık iğnemiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bundan sonra şöyle işaretleyicimizi alalım. Buraya yerleştirelim. Her birine bir batarak devam edeceğiz. Evet, her birine bir batacağım. Bunu 5 sıra örelim arkadaşlar. Toplamda 5 sıra olacak. 3 sıra daha. İşaretleyiciden sonra 3 sıra daha örelim. Toplamda 5 sıra olacak dediğim gibi.
Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. 5 sıraya tamamlayalım. Evet, toplamda 5 sıra ördüm arkadaşlar. Şöyle işaretleyicimi çıkardım ama beraber sayalım bakın. Bu ilk sıramız 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. Burada şöyle bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Bir tane daha örelim arkadaşlar. Aynısından örelim ama 6 sıra olsun. Bu alt gagası, o da üst gagası olsun. 6 sıraya tamamlayalım aynı şekilde başlayıp. Evet. Bunu 5 sıra örmüştük. Bunu da 6 sıra ördüm arkadaşlar. Beraber sayalım bakın. İlk sıradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi iki parçayı birleştireceğim. Şöyle katlıyorum bakın. Bu şekilde katladım. Diğerini de aldım. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde çevirdim. Sadece ortadaki kısımları birleştireceğiz. Bakın şöyle batıyorum. İkisine bir batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradakine batıyorum. Bakın karşılıklı ikisine de orta kısmı birleştiriyoruz. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine bakın ikisine bir batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle böyle iki parçaya bir batıyoruz. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyoruz. Böyle 5 ya da 6 sık iğneyi bu şekilde birleştirelim. Evet, 6 sık iğneyi birleştirmiş olduk bununla birlikte. Şöyle tamamdır. Evet bakın. Şöyle olacak. Şimdi sık iğne yapacağım arkadaşlar. Böyle etrafını bir de sık iğne yaparak ilerleyelim. Birleştirdikten sonra şöyle şu boşluğa şu ipimi de alıp batıyorum. Şöyle bakın buradaki sık iğnemin dibine batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Artım olabilir. Şuradaki boşluğa battık. Bir de buraya battık. Ve sık iğne yaparak başladığımız yere kadar geliyorum. Şöyle şuraya da batayım. Evet. Son olarak da buraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle. Şuradaki ipim çıkmış dışarıya. Evet böyle gagasını da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Böyle dikeceğiz. Evet. Tamamdır. İpimi biraz uzun kesiyorum. Şöyle son ilmeğin içinden geçiriyorum. İçine azıcık elyaf koyabilirsiniz. Şöyle koyulabilir ya da şöyle bakın koyulmayabilir. Şöyle şu şekilde birbirine sabitleriz arkadaşlar. Evet. Böyle sabitleyebilirsiniz birbirine. İki parçayı birbirine dikip ince olsun derseniz şöyle. Evet biz elyaf koymayalım. Evet şimdi sıra. Evet şimdi kafasının tepesindeki ibiğini yapalım arkadaşlar. Şöyle 9 tane zincir çekelim. Kalın uçlu tığımı aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. İkinci zincire başına dolamadan batıyorum. Her birine bir batarak aşağıya doğru iniyorum. Bir sık iğne yapıyoruz. Evet 3 4 5 6 7 ve sonuncuya da batıyorum. 8 tane sık iğne yaptık.
7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci zincire sık iğne yapıyorum. Ve sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci zincire sık iğne yapıyorum. Ve her birine bir batarak aşağıya doğru iniyorum. 2, 3 ve 4. Evet, şöyle göstereyim bakın. Şöyle olacak. Şöyle alt kısmı da sık iğne yapsak mı? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle her birine bir tane batsak güzel duracak mı? Evet, şöyle oldu. Evet, bu şekilde tamamladık. Şöyle ipimi burada bir zincir çekiyorum. Uzun bırakıyorum, kesiyorum. Şöyle, hatta birini kısa keserim, birini uzun keserim dikmek için. Ziyan olmasın. Evet, tamamdır. Evet, bütün parçalarını hazırladık arkadaşlar. Artık dikimine geçelim. Evet, bütün parçaları getirdim arkadaşlar. Gövdemiz burası. Ayaklarına bakın. Bu alt kısmı şöyle şu şekilde dikeceğiz. İbiğini tepesine dikeceğiz. Kanatlarına şöyle arkadan öne doğru şöyle şu şekilde dikeceğiz. Şöyle bu şekilde gagasını şöyle, gagayı şöyle birleştirelim arkadaşlar. Dikerken şöyle yapalım, böyle daha orijinal durdu gördüğünüz gibi. Şöyle gözlerini şöyle yapacağız. Evet, şöyle beyazla göz ışıltısı vereceğiz. Böyle dikeceğiz arkadaşlar, ama nasıl dikeceğim sizin karşınızda. Şöyle nereden başlayalım? Tepesine ibiğini dikerek başlayalım. Hadi. Bismillah diyorum yine. Evet, şöyle iğnemi alayım. Evet, şöyle bakın, şöyle tam ortalık gelecek şekilde şöyle yerleştiriyorum. Evet, şöyle iyice sabitleyelim arkadaşlar. Böyle dikiş, böyle yapıştırma gibi dursun. Hem önden hem arkadan şöyle şu şekilde dikelim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde diktim. Şöyle arkası da bu şekilde. Şimdi bakın, buradaki ipimizi burayı kapatalım arkadaşlar. Şöyle tığ yardımıyla, hatta kalın uçlu tığ alayım. Şöyle buradaki boşluğu kapatalım. Evet, şöyle alttan şu yana çekeceğim. Bir tanesini bu tarafa çekeceğim. Şöyle bakayım arkadaşlar. Tepesi, tam tepesine bakalım. O hizada birini sağa birini sola doğru çekelim ki bacaklarını dikelim.
Şöyle. Bakın. Bunu da bu tarafa çekeceğim. Evet şöyle. Tamamdır. Şöyle. Evet bir tanesine iğnemizi geçirelim. Evet şöyle içine elyaf koydum gördüğünüz gibi. Şöyle. Şuraya dikeceğim arkadaşlar bakın. Şöyle. Tam ortağa. Sağa doğru. Evet en sevmediğim amigurumi de dikim arkadaşlar. Şöyle. Hem zemine batıyorum sonra bacağa batıyorum. Evet bu şekilde iyice sabitledim arkadaşlar. Şöyle diğerini de şöyle şu şekilde dikeceğiz. Bakın yan yana gelecek şekilde. Böyle ön kısım. Şöyle şurasına da dikkat edin. Ön hizada olacak. Yüzü burada olacak. Ayaklarını yamuk dikmeyin. Tepesindeki ibiği de bize bakacak. Evet gördüğünüz gibi ayaklarını diktim. Hatta ayakta bile duruyor. Burası şey diye durmuyor arkadaşlar. Peluş halı var o yüzden durmuyor ama ayakta gayet dik duruyor. Şimdi gagasını dikelim arkadaşlar. Gagası için şöyle iki teline iğneme geçirdim ipimin. Şöyle ayağı bakın bu şekilde diktim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle yukarıya doğru sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9. Sıranın üzerine şöyle dikeceğim arkadaşlar. Tam ortalı. Bakın yüz kısmı belirginleşsin artık. Böyle bu şekilde dikeceğim. Turuncu ipimle turuncuyu dışarıya vermeyecek şekilde dikeceğim. En sonunda bu bir tek ipim kaldı. Ona da şöyle bu şekilde şekil vereceğim arkadaşlar. Diktikten sonra. Evet böyle alt kısımdan iç kısımdan dikelim. Şöyle iyice sabitleyelim. Dikişi belli olmasın. Yapıştırma gibi dursun. Şöyle iç kısımdan. Uzun iğne aldım daha rahat dikeyim diye. Şöyle bakın alttan giriyorum. Turuncudan çıkıyorum. Evet iyice sabitleyelim. Evet gördüğünüz gibi gagasını diktim. Buradaki gözün beyazını da diktim. Şöyle gözünün siyahının üzerine bakın ışıltı olması için beyazla yaptım. Hala etrafını dikmedim. Şöyle diğer gözün beyazını alıyorum. Şöyle şu şekilde bakın. Gagasının bitiminden sonraki sıra bakın. Gagasının bitiminden sonraki sıraya şöyle şu şekilde dikelim. Bakın ipimin tek katını iğneme geçirdim. Şöyle evet bu kenarlardan çok çektirmeden arkadaşlar şöyle yapışık görüntüsü olsun. Böyle bakın dediğim gibi bu hizadan şöyle evet şu şekilde şu hizadan dikelim. Gözünün şöyle siyahını da bakın ortalı şekilde yerleştireceğim. Şöyle şu kısma da göz beyazı bakın ışıltısı vereceğim beyaz ipimle. Sonra etrafını yeşilin tek katıyla dikeceğim. Sonra buna geçeceğim. Bunun etrafında yeşille dikeceğim arkadaşlar. Hiç siyahla dikmeye gerek yok. Bu şekilde dikelim. Ben de dikip döneceğim.
Evet, gördüğünüz gibi gözlerini diktim. Hatta kanatlarını da diktim arkadaşlar. Kanatlarını da şöyle yana doğru bakın. Şöyle göz siyahın hizasına diktim. Böyle. Sadece şu kısmı diktim. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin oldu. 20 santim boyutunda harika bir civcivimiz oldu. Dediğim gibi ayakta şöyle şu şekilde durabiliyor. Çünkü sert ördük biliyorsunuz ayak kısımlarını. Böyle çok tatlı, çok şirin. Evet. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Böyle. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Ören Hanım Emine yazarsanız beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Profil resmim aynı. Facebook'tan da Ören Hanım adında Facebook sayfam var. Yine profil resmi aynı arkadaşlar. Takip ederseniz sevinirim. Sizi çok seviyorum. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.